Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyükmesneli ve hastamız Zuhal Hanım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş Siz de geldiniz. hoş Hoş bulduk. Hocam fonksiyonel tıp hastaların tedavisine bütüncül bir yaklaşımla mı bakıyor? Biraz bunu anlatır mısınız? Bu bütüncül yaklaşım nedir? Kesinlikle, yani bir ucundan tutmakla olmuyor. Hiçbir şey bir ucundan kalkmakta. Çünkü etkenler de zaten multifaktöriyel. O yüzden bütün bileşenleri tutmak zorundayız. Bütün bileşenleri iyileştirmek zorundayız. O yüzden havuza akan tüm kirli suları kapatmak zorundayız ve iyileştirmek zorundayız. Vücutumuzda neticede bir havuz, hücrelerimizde havuzun içinde yaşayan balıklar. Öncelikle havuzu kirleten tüm kirleticileri ilaç da dahil temizlemek gerekiyor, kapatmak gerekiyor. Bu yüzden diyet var, bu yüzden bitkiseller var, bu yüzden frekans var. Frekansta her gün hava gibi, su gibi tüketimimiz esasında da biz göklerde, uzayda bir şey zannediyoruz. Halbuki cep telefonlarımızın kötü frekansını hepimiz her gün maruz kalıyoruz televizyonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan. Hocam şimdi şöyle eskiden hani tıp deyince aklımıza gelen bir cerrahi bir de dahili branş diyorduk. Evet. Şimdi dahili branşlar tabii kendi içerisinde parçalana Evet, ister istemez mesela sadece bir nefrolog, sadece bir kardiyolog, sadece bir romatolog dediğiniz zaman hekim sadece onunla çok fazla iştigal olunca ister istemez belki parçadaki büyük resmi göremeyebiliyor. Öyle bir sorun oluştu. Biz bunları daha iyi anlamak için, konulara daha iyi, hastalıklara daha iyi yaklaşım için yapıldı ama şu anda insanı göremiyoruz burada. Evet. O bütüncül bakış açısı kayboldu. Sırf bunu kaybetmesin diye genel hekimliği mecbur hizmeti uzmanlıktan önceye aldı bakanlıkta. Bir hasta görsünler. Tabii. Yani böyle bir yaklaşım var. Gerçekten sıkıntılı bir şey. Çünkü ister istemez mesela nefroloğa gittiniz. O nefrolojik açıdan değerlendiriyor ama olayın tabii ki sadece insan vücudu böbrekten ibaret değil ya da sadece kalpten ibaret değil. Sadece karaciğerden ibaret değil. Kesinlikle haklısınız yani. Yani hastalarımızın şu anda en çok duyduğu konu bunun benimle ilişkisi yok. Evet. Benim branşımla alakası yok bu şikayetleriniz. Evet, nereye gideceklerini de bilmez hale Öyle geldiler. ortada kaldı hastalar. Nereye gideyim ben? Oraya git. O da yok diyor. Böyle bir garip bir durum oldu. Peki hasta demişken Zuhal Hanım hoş geldiniz. Bu Hoş arada bulduk. Zuhal Hanım da Hacı hocamızın hastası olarak şu anda konuğumuz. Evet. Zuhal Hanım biraz siz bahseder misiniz? Size yani şikayetiniz neydi? Hacı hocaya, Doktor Hacı Bey'e gitmeden evvel şikayetiniz neydi ve daha önce yaşadığınız bu tedavi serüveninizden de biraz bahsederseniz seviniriz. Hay. Şöyle ki, ben şu anda 77 yaşında emekli Atatürk öğretmeniyim. Bir başka öğrencimin kafasına çanta inerken feryat etmesi üzerine 360 derece ani tebeşir atıp döndüğümde üç omur kaydı. Ve bir yıl Minerva ile mesleğime devam ettim. Öylelikle başladı. Bir yıl sonra da ağır bir evde sehpa kaldırınca bel fıtığı oldum. Meğer boyun fıtığı olduktan sonra bel fıtığı da bilinirmiş. Belde de L4, L5 hasarlandı. Dolayısıyla ben boyun ve bel fıtığından zaman zaman yıllar içinde tedaviler oldu. Bu boyun fıtığından eskiden emare göstermeyen ellerim şimdi birkaç senedir de ellerim tutmaz olmaya başladı. Devamlı tedavi istiyor. Buna devlet hastanelerinde de gittim. Özel hastanelere de gittim ama tatlı bir sonuç alamadım. 30 yıldır fibromiyalji hastasıyım. Dededen kalma ahşap bir evde 8 yıl yaşadım. Nemli bir ortamdı. Dolayısıyla orada fibromiyalji hastalığına yakalandım. Doktorlar teşhis koydu, bazı doktorlar teşhis koydu. Korkunç ilaç yüklemesi yaptılar bende. O ilaç yüklemeleri tabii ki organlarımı bozdu. Kaç ilaç kullanıyordunuz? 15. 15 tane. 15 ilaç kullandı. 12-15 ilaç günde kullandığım Romatizma oluyordu. ilaçları, mide ilaçları, başka neler? Fibromiyalji ilaçları, mide koruyucu 25 yıl kullandım. Irritable bağırsak sendromu geçirdim bu arada. Onun bağırsak ilaçları. Artı ikinci eşime
bakmak zorunda kaldım. Ağır kaldırdım, ağır taşıdım. Çok ayakta kaldım ve ayaklarımda bu sefer tendonlar, bağlar kopma noktasına. Çok da düşmeler yaşadım bu arada. Caddelerde, sokaklarda, elimde torbalarla. O yüzden ayak bileklerim portakal büyüklüğünde ödemler yaşadım. O ödemler dinmek bilmedi. Peki sonra hocama gittiniz. Hocamız ne yaptı size? Hocamla tanıştığım 14 Kasım günü hocamın ilk yaptığı mükemmel bir şey var. Bütün ilaçlarımı kesti bir anda. Ve 4 tane vitamin hapına izin verdi. %50 ayak bileklerim her adım attığımda kesiliyordu. 100 metre gidip ağlayarak geri dönüyordum. Yaşam kalitem bozuldu. Dolayısıyla bağımlı kaldım. İnsanlara bağımlı kaldım. Ailem... Siz bayağı üst üste şanssız dönemlerden geçmişsiniz ve Geçtim. birkaç hastalıkla aslında. Evet, bir hastalık değil, birkaç cebelleşmişsiniz. hastalıkla aynen katılıyorum. Dolayısıyla bunların da üst üste size verdiği bir yükler olmuş, işte ilaçlar vesaire, tedavi Aynen. yöntemleri. O biraz yorucu olmuş sanıyorum Çok sizde. hırpalayıcı oldu. Peki siz Hacı Bey'e, Hacı hocamıza gittiğinizde size yaptığı tedavi yöntemlerinde bir değişiklikler hissettiniz mi? Hissettim, Yani tabii. hayatınızda nasıl bir kolaylıklar Ben şimdi son sağladı? 15 yılda 28 doktor 10 yerde fizik tedavi oldu. Fizik tedavileri kimisi özel hastane, kimisi devlet hastanesi. Hocamın kliniğinde uygulanan lenf drenaj artı radyo frekans cihazlarıyla tedavi aldım. Artı gıda yönden kuvvetli bir diyet uyguladı hocam. 4,5 kilo verdim. İlaçları tamamen kesti. Çok mutluyum o açıdan. İlaçsız bir yaşama adım attım sayelerinde. Ayrıca içinde 200 tane bitkiden oluşan bir bitkisel kür artı ozonlu su içmeme önerdiler ve harfiyen uyguluyorum. Bütün bu işlemler sonucunda ben %50 iyiyim. Siz aslında öyle bir enerji veriyorsunuz ki zaten geldiğinizden beri. %50 iyiyim. Böyle çok Ve yüzde inşallah önce Allah sonra hocamın gayretiyle ve emrindeki fizyoterapistler nedeniyle %80'e çıkmayı düşünüyorum. Umut ediyorum. İnşallah. Umut %100 olur inşallah. Bu enerjiyle olur o da. İnşallah. Çok mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederim. Hocam uyguladığınız tedavi biraz da siz yani medikal anlamda anlatır mısınız? Neler yaptınız? Hastamız nasıldı, şu anda nasıl? Bu diyette neler var? Bu diyette tüm toksik maddeleri, insanoğlunun hile karıştırdığı, hileli ürettiği şeyleri tamamen yasaklıyoruz esasında. Bir ata diyeti, atalarımızın gibi yediğimiz, içtiğimiz, suyu özel, özellikle vücutta romatizmal ve fibromiyalcide otoimmün rahatsızlıklar, bağışıklık sisteminin kendine saldırdığı rahatsızlıklar çok fazla. Hocama uygulanan romatizma ilaçları bu defa mide bağırsak sistemini bozmuş, geçirgen bağırsak sendromu oluşmuş. Onu yeniden düzenlemek gerekiyor. Oradan başlıyor tedavi esasında. Yeniden bize hasta eden şey ya buradan giriyor ya buradan. İkisi de hocamda çok. Buradan giren ilaçlar mide ve bağırsak sisteminde ülserler, şeyler yaratıyor. Erozyonlar, gastritler. Bu defa otoimmün reaksiyonlar başlıyor kapı kırılınca. Otoimmün reaksiyonların en önemlisinden biri de romatizma, fibromiyalji. Vücutun kas ve sinir sistemine veya tendon kemik sistemine saldırması, bağışıklık sistemimizin onu bir mikrop gibi görüp. Mide bağırsak sistemi onarılmaya başladığında zaten anında ağrılar şak diye böyle azalmaya başlıyor oradan geçen. Hocam bir gün çok yorulmuştu, artık gezmeye de başladı 1. ayında. Çok yorulmuş geziyor. Eskisi gibi 100 metre gidip ağlayarak dönmüyordu. Oturmuş bir gün, bakmış karşıda meyve suyu satıyorlar. Hazır sıkım ne güzel, mandalina, nar falan. Bir bardak içtiniz, ne oldu hocam o gece? Bir ay geri attı tedavi. Bütün ağrılar Eyvah, geri eyvah. geldi. Sabaha kadar uyuyamadı. Ağrılar coştu. Çünkü şimdi bizim diyet hasta olan insana mide bağırsak sistemi onarıldıktan sonra tabii ki insanlar mandalinasını yiyecek, şeyini yiyecek, şekerini alacak. Ama bozuksa direkt kana karışıyor. Zaten oradaki patojenleri, bağırsaktaki patojenleri şeker besliyor, nişasta besliyor. Bir süre onarılıncaya kadar ara vermek gerekiyor. Diyetten hiçbir şekilde şaşmamak lazım. Onu Oruç anlıyoruz. tutuyorsun gibi düşün. Yani o bir lokma atsan öğle vakti oruç bozulmaz mı?
Zaten onu kendileri de anlıyorlar. İster istemez bir ortamda oluyorlar, ağızlarına bir lokma atıyorlar, çevrenin ısrarı. O gece neler olduğunu, bütün semptomlarının, belirtilerinin, ağrılarının geri geldiğini görüyorlar. Artık bizim bir şey öğretmemiz gerekmiyor. Kendileri biliyorlar kendileri. Yaşadıkça hasta eden öğreniyor. şey. Yaşadıkça aynen, bravo. Teşekkür ederiz. Size de teşekkür çok ederiz. geçmiş Sağ olsun. Rica ederim, Sizin çok de ellerinize teşekkür ederim. sağlık hocam. Teşekkürler, sağ olun. Bugünkü program konuğumuz fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyükbesneli'ydi. Ve kendisiyle beraber Zuhal Hanım'a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkürler. Rica Ağzınıza ederim. sağlık. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.